Bebeğimiz bu ana kucağında sallanırken çok güzel sakinleşiyor. Hatta çoğu zaman uykuya dalıyor. Tek problem birinin sürekli başında durup bunu elle sallaması gerekiyor. Ben de bizim yerimize bunu yapacak bir mekanizma yaptım. Ama ortaya çıkması kolay olmadı. Gelin anlatayım. Elimde Baby Björn markalı bir ana kucağı var. Aslında kızım için almıştık. Ve o şu an 7 yaşında. Artık kardeşi kullanıyor. Ucuz bir şey de değil ha. Şu aralar 200 euroya yakın fiyatlara satılıyor. 7-8 yıldır sorunsuz çalışması da kalitesini ortaya koyuyor. Kızım da bu ana kucağını çok seviyordu, oğlum da çok seviyor. İlk uykuya dalmalarına çok yardımcı oluyor. Ancak bunların bir problemi var. Sürekli sallamanız gerekiyor ve bazen gerçekten yorucu oluyor. Ben de oğlumu bu ana kucağında tıngır mıngır sallarken aşağıdaki odama inip bana yardımcı olacak bir şeyler yapamaz mıyım diye düşünmeye başladım. Sonuçta ne kadar zor olabilirdi ki? Şu gizli hazineleri bir karıştıralım bakalım. Elimizde neler var? Bunları tamamen unutmuşum. Şu potansiyometreleri kullanabiliriz. Bunları ayıralım. Uzaktan kumandalı bir şeyler yaparsak diye şunları da alalım. Hangi devreyi kullansak? Basit bir şey olacağı için bir Arduino Nano yeterli gibi. Ve işte aradığımız asıl şey servo motorlar. Şimdilik şu oyuncaklar için kullandığımız küçük servo motorlar işimizi çözer gibi. Bolca da varmış. Şimdilik bu kadar yeter gibi. Önce bir Arduino'muzu falan test edelim. Her şey güzel çalışıyor mu? Motorumuzu, potansiyometrelerimizi falan test edecek bir program hazırladım bile. Breadboard üzerinde bağlantılarımı yaptım. Kendi yaptığım elektrik regülatöründen de motoru besledim. Her şey güzel gibi. Merak etmeyin. İş bittiğinde size bağlantı şemalarını, kodları falan ihtiyaç olan bütün dosyaları vereceğim. Proje yavaş yavaş kafamda canlandı gibi. Şimdi burada 3 tane önceliğim var. Birincisi ve en önemlisi güvenlik. Bebeğe zarar verme ihtimali olan hiçbir şey yapamayız. Gerekirse onu yıllarca elle sallamayı tabii ki tercih edebilirim. İkincisi modülerlik. Yani ana kucağına da zarar vermek istemiyorum. Kolayca ayrılan, kumaşını falan yırtmayacak, bağımsız bir şey olmalı. Üçüncüsü de uygulanabilirlik tabii ki. İlk iki şartı yerine getirdikten sonra güzelce işini yapmalı. İlk düşüncem şu. Bir servo motor bir ip yardımıyla ana kucağını aşağı çekip serbest bıraksın. İlk prototipte servo kullanmak istiyorum çünkü hareket sınırlarını yazılımdan kolayca belirleyebilirim. Motora belirli bir açı veriyorum ve o sınırlar içerisinde hareket ediyor. Ayrıca ilk aşamada gereğinden güçlü bir motorda kullanmak istemiyorum. Bir şey ters giderse ana kucağına gereksiz kuvvet uygulanmasın. Sallanma miktarını ve hızını da iki potansiyometre ile ayrı ayrı ayarlayacağım. Servo motor ani hareketlerde besleme hattından ciddi akım çekebiliyor. Bu yüzden besleme hattına büyükçe bir kondansatör ekliyorum. Böylece ani gerilim dalgalanmalarını biraz yumuşatıp servo ve Arduino'nun daha kararlı çalışmasını sağlayabiliriz. Motoru da Arduino üzerinden değil doğrudan harici güç kaynağından besleyeceğim. Arduino da tüm bu sistemi kontrol etsin. Bir tane de ledimiz olsun, sistemin açık mı kapalı mı olduğunu dışarıdan görelim. Bir de açma kapama düğmesine ihtiyacımız var tabi. Galiba ek testlerimiz tamam gibi. Çekilen akım da oldukça düşük. Her şey güzel çalışıyor. O zaman bunu hızlıca taşınabilir bir prototipe çevirelim ki asıl testi ana kucağında yapabilelim. Bunun için önce breadboard üzerindeki elektronik parçaları delikli bir karta taşımam gerekiyor. Ardından Arduino'yu, motoru ve diğer parçaları içine alabilecek basit bir kutu tasarlayıp 3D printer'dan basacağım. Ölçüleri aldıktan sonra kutunun alt ve üst parçalarını, kapağını ve potansiyometre düğmelerini baskıya gönderiyorum. Baskılar çıkınca potansiyometreleri, açma kapama düğmesini ve ledi kapağa monte ediyorum. Tabi 3D baskıda her şey her zaman ilk seferde milimetrik oturmuyor. Ufak tefek elle düzeltmeler gerekiyor ama sizi onlarla sıkmayacağım. Sonra uzun lehim faslı başlıyor. Arduino'yu karta yerleştiriyorum. Güç için artı ve eksi hatlarını oluşturuyorum. Servo, potansiyometreler, led, kondansatör ve güç girişinin bağlantılarını yapıyorum. Açıkta kalan bağlantıları da mümkün olduğunca ısıyla daralan makaronla koruyorum. Burada küçük bir hata da yapıyorum. Açma kapama düğmesini devreye dahil etmeyi unutup güç girişini direkt bağlamışım. Bir kısmını tekrar söküp düzeltiyorum. Bol bol lehim, bol bol makaron derken sonunda kartı, motoru ve güç girişini kutunun içine yerleştirip kapağı kapatıyorum. Ve ilk gerçek prototipimiz hazır. Sonra evde adaptör aramaya başlıyorum. İlk prototipte kullandığım küçük servo için 5 volt 1 amperlik bir adaptör buluyorum. Arduino'da servoda 5 voltla çalıştığı için ilk testler için yeterli görünüyor. Tatam, her şeyimiz hazır. Mı acaba? Olmuyor. Yanlış bir şeyler var. Arayıp tarayıp devrede bir kısa devre buluyorum. Tamamen benim hatam, düzeltiyorum.
Bu sefer tamam mı? Evet tamam. Saatler sonra sistemimiz çalışıyor. Speed ve Angel potansiyometrelerini ters bağlamışım ama onu yazılımdan kolayca düzeltiyorum. Sonra LED'i de sisteme biraz daha anlam katacak şekilde programlıyorum. Cihaz açıldığında servo önce başlangıç konumuna geliyor ve 2 saniye bekliyor. Bu sırada LED yanıp sönüyor, normal çalışmaya geçtiğinde ise sabit yanıyor. Böylece cihazın hangi durumda olduğunu dışarıdan anlayabiliyorum. Deneme için cihazımız hazır. Tek eksiğimiz ana kucağına bağlayacağımız bir ip. Her şeyi evdeki malzemelerle yapmaya ısrar ediyorum ama denizi geçip derede boğuluyorum. Evde istediğim tipte sağlam ve güvenli bir ip bulamıyorum. Ancak denemek için takılarda kullanılan sağlam bir ipi alıyorum. Bunu bebekli testlerde kullanamam. Çünkü bir kopma ve benzeri durumda bebeğin bir yerine çarpıp zarar vermesini istemem. Ancak boş testte kullanacağım. Bu prototipi ana kucağıyla test ettim. Bayağı bir uğraştım ama bu motor kesinlikle ana kucağına karşı başarısız oldu. Ben de o yüzden bu motoru ararken gördüğüm Futaba S3003 motoru kullanmaya karar verdim. Tabi S3003'e geçince birkaç yeni problem ortaya çıkıyor. Bir kere motor fiziksel olarak daha büyük. Dolayısıyla kutuyu yeniden tasarlamam gerekli. İkincisi, küçük servodan çok daha fazla akım çekebiliyor. 5 volt 1 amperlik adaptörü sınırda çalıştırmak istemiyorum. Özellikle de bu projenin birinci kuralı güvenlikken. Evde 5 volt 2 amperlik bir adaptör buluyorum. Ucu devreme uygun olmadığı için ucunu değiştiriyorum. Bir başka konu da Arduino'yu programlamak için USB'ye bağladığımda ortaya çıkıyor. Bilgisayarın USB hattından servo beslemesine geri akım gitmesini istemiyorum. Bu yüzden Arduino'nun 5 volt hattını bir diyotla ayırıyorum. Böylece harici adaptör Arduino'yu besleyebiliyor ama USB tarafının servo motoru beslemeye çalışmasını engelliyorum. Sonra yeni motor için kutuyu tekrar düzenliyorum. Motora ipin sarılacağı bir makara ve cihazı ana kucağına sabitlemek için de ayrı bir montaj parçası basıyorum. Her şeyi evdeki malzemelerle yapma kuralımızı ise ip için bozuyorum. Gidip bir yerden bir sürü ip alıyorum. Her şeyin olduğu bir evde ipin olmaması da ilginç. Son olarak cihazı ana kucağına bağlıyorum, boş test edeceğim. Ben önce boş ana kucağıyla uzun süre test yapıyorum. Motoru farklı hızlarda ve farklı açılarda çalıştırıyorum, bağlantıları kontrol ediyorum, herhangi bir ısınma veya zorlanma var mı bakıyorum. Sonra sıra gerçek teste geliyor. Oğlumu ana kucağına koyup sistemi düşük ayarlardan başlayarak çalıştırıyorum. Sonuç benim beklediğimden bile iyi. Yaklaşık 10 dakika boyunca son derece sakin duruyor ve sonunda uykuya dalıyor. Burada önemli bir not düşeyim. Ana kucağı bebeğin normal uyku alanı değil. Bebek uykuya daldığında güvenli ve düz uyku alanına alınması gerekiyor. Benim burada test ettiğim şey mekanizmanın ana kucağını kontrollü şekilde sallayıp sallamadığı. Günlerce emek verdikten sonra böylesine bir sonuçla karşılaşmak tatmin edici. Uzun testlerin sonunda motorda, adaptörde veya elektronik devrede belirgin bir ısınma ya da zorlanma görmedim. Ama mekanik tarafta bir problem ortaya çıktı. Servo ana kucağını aşağı çekerken bazen ana kucağının kendisi değil altındaki metal şase yukarı kalkmak istiyor. Videoda köşeye bir sehpa koyduğumu görmüşsünüzdür. Sebebi bu. Sistem çalışıyor ama bir sonraki versiyonda ilk çözmem gereken mekanik problem kesinlikle bu. Peki mekanizma hedeflediğim işi yapıyor mu? Evet, hatta beklediğimden daha iyi yapıyor. Ama mükemmel mi? Kesinlikle değil. Ama burada bırakacağımı sanmıyorum. Bu versiyondaki iki an eksik, servo motorun sesi ve mekanizmanın ana kucağının tabanı yukarı doğru kaldırma eğilimi. Bir sonraki versiyonda özellikle bunları çözmek istiyorum. Aklımda servo yerine daha sessiz çalıştırabileceğim bir step motor sistemi denemek var. Evde birkaç tane step motorum da bulunuyor. Onları test edeceğim. Uzaktan kumanda veya telefon üzerinden kontrolde sonraki versiyona eklenebilir. Ama önce temel mekanizmayı daha sessiz ve daha düzgün hale getirmem gerekiyor. Bugün hayatın içinde karşılaştığımız bir problemi elimizdeki malzemelerle çözmeye çalıştık. Başarısızlıklarda pes etmedik ve sonunda gerçekten çalışan bir mekanizma ürettik. Benimle birlikte bu projeye katıldığınız için teşekkürler. Projede kullandığım Arduino kodunu, 3D baskı dosyalarını ve bağlantı şemasını açıklamalardaki linklerde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.